32 yaşında ölen bu adam sadece 11 yılda bilinen dünyanın yarısını fethetti ve hiçbir savaşı kaybetmedi. Peki onu bu kadar başarılı yapan neydi? Büyük İskender 11 yıl gibi kısa bir sürede bilinen antik dünyanın yarısını fethetmeyi başarmıştır. Hocası Aristo olan ve Kral II. Filip'in gölgesinde büyüyen Makedonyalı İskender daha çocukluğundan ortalığı kasıp kavuracağını belli ediyordu. Büyük İskender M.Ö. 356 ile 323 yılları arasında yaşadı. Genç yaşında babasının Bizantiyon'a düzenlediği sefer sırasında Makedonya'da kalarak ülkeyi yönetmiş ve 338 yılında kral babası II. Filip ile birlikte Yunanlılara karşı yapılan savaşta Makedon ordusunun sol kısmını yöneterek savaş becerisini göstermişti. Kral Filip'in şaibeli ölümünün ardından M.Ö. 336 yılında tahta geçen İskender, içindeki cevheri ortaya dökmekte gecikmedi. İlk işi tüm düşman ve taht rakiplerini öldürtmek olan genç kral Tuna Nehri'nin ötesine seferler düzenledi. Ardından ordusu ile batıya yönelmiştir. Ancak bu sırada Atina bölgesinde kendisinin öldüğü rivayetleri üzerine isyan çıkar. Bu isyanın arkasında Pers İmparatoru 3. Darius olduğunu anlayınca ordusunu büyük bir hızla Yunanistan'a yönelerek bölgeyi yakıp yıkar. Spartalılar hariç Yunan Yarımadası'nın tamamını fetheden İskender, ardından Makedonların belası olan Pers İmparatorluğu'na gözünü dikti. O günün koşullarına göre oldukça farklı düzenli ve donanımda yaklaşık 5000 süvari ve 30.000 piyadeden oluşan savaş ordusuyla 334 yılında sefere çıkar. Anadolu, Suriye ve Mısır'da zafer üstüne zafer kazanır. Üstelik tek bir yenilgi almadan. Persler bu durumu şaşkınlık ve korkuyla izliyorlar. Makedon hükümdarı 331 yılında bugünkü Kuzey Irak topraklarının bulunduğu yerde gerçekleşen savaşı kazanarak Pers İmparatoru Darius'u yenerek en büyük zaferini alır. Makedonların 21 yaşındaki genç kralı şimdi de Perslerin yüce kralı olmuştu. Takip eden 8 yılda kral ve kaşif şapkalarını yaptığı başarılarıyla aynı anda giydi ve devasa ordusuyla Himalayaların eteklerine dek ulaşmayı başardı. 70 ayrı şehir ve 2 milyon kilometrekarelik bir imparatorluk kurmuştu. Tartışmasız tarihin gördüğü en kudretli askerlerden biridir. Kimse onun yaptığı kadar kısa bir süre içerisinde bu kadar büyük bir toprak parçası alamamıştır. İmparatorluğunun sınırları Balkanların ortasından doğudaki Hindikuş dağlarına dek uzanıyordu. Adının Büyük İskender olmasının sebebi biraz da bundan geliyordu. Kılıç salladığı coğrafyaların gelenek, görenek ve kültürlerine saygı göstermekten çekinmeyerek bunlarla karşılıklı ittifaklar kurdu. Hatta bu sebeplerle evlilikler yaptı. Farklı ırk ve kültürlerden oluşan milyonlarca kişiyi ortak bir iradede tuttu. Çocukluğunda savaş oyunlarını çok seven İskender, bilindiğinin aksine kısa boylu olduğu, megalomani ve paranoya belirtileri gösterdiği, hatta generali ve koruması olan Stephen ile aralarında eşcinsel ilişki olduğu iddia edilmektedir. Ele geçirdiği toprakların idaresini, güvendiği komutanlarına ya da yerli halkın seçtiği kişilere bırakırdı. Onun için önemli olan fethetmekti, yönetmek değil. Efsanevi Gordion düğümünü çözdüğüne inanılır. Bahsi geçen efsanede Frig kralı Gordios, Zeus'a bir öküz arabası adamıştır. Araba bir düğüm ile tapınağa bağlanmış ve bu düğümü çözecek kişinin Asya'nın hakimi olacağı söylenir. Gordion'a gelen genç kral bir şekilde bu düğümü çözer ya da çok kişinin rivayet ettiğine göre çözemediğinden düğümü kılıcıyla keser ve kehanet gerçekleşir. Böylece Asya'nın fatihi olur. Fakat düğümü kılıçla kestiği için erken yaşta ölmesi yaptığı hareketin lanetine bağlanır. Antik Mısır'ın kutsal şehri Memphis'i fethettikten sonra burada firavunlara özgü taç giyme töreni yapılmış ve Büyük İskender firavun tacı çifte taç takmıştı. Ayrıca Zagros dağlarını aşıp Persepolis'i aldıktan sonra ünlü Ahameniş hükümdarı 1. Xerxes tapınağını onun daha önceki dönemde Yunanistan'a yaptıklarının öcünü almak için tören düzenleyerek yakmıştır. Büyük İskender'in en sevdiği kitap Homeros'un İlyada destanıydı ve bu kitabı her gece yastığının altında kılıcıyla birlikte saklardı. Öyle ki Makedon hükümdarı İskender Aşil'i rol model edinmiş ve Anadolu'ya ilk seferinde Çanakkale bölgesini alınca Aşil yani Akilleus
Zeus'un mezarını ziyaret etmiş, rivayete göre uğur getirmesi için Aşil'in tanrılar tarafından hediye edildiği söylenen kalkanını almıştır. Büyük İskender, M.Ö. Temmuz 323 yılında Babil'de Hindistan'dayken yakalandığı sıtmadan 32 yaşında öldüğünde arkasında kocaman bir imparatorluk bırakmıştı. Ölmeden önce kendisine imparatorluğu kime bıraktığı sorulduğunda en güçlünüze demiştir. Seferleri için terk ettiği ana yurduna bir daha hiç dönmedi. Annesi onun Zeus'un oğlu olduğuna inanmıştı. Hocası Aristo sayesinde bilim ve tıbbın yanı sıra felsefeye de ilgi duymuştu. Tabii vahşetleri de yok değildi. Yaralandığı savaşların ardından savaş bölgesindeki halkı ibreti alem olsun diye katletmişti. Ayrıca askerlerinin formda kalmaları için sürekli soğan yedirdiği bilinir. Atını öyle çok seviyormuş ki atı ölünce bugünkü Pakistan topraklarında kalan bir şehre atının adını verir. İskenderun gibi Büyük İskender kendi adını taşıyan çok sayıda şehir kurmuştur. Selanik şehri de adını İskender'in kız kardeşinden almıştır. Ayrıca girdiği hiçbir savaşı kaybetmedi. O günün koşullarına göre oldukça modern bir ordu kurmuştu. Savaş stratejilerini hayata geçiren ilk asker İskender'dir. Savaş taktikleri hala birçok askeri akademide ders konusu olarak işlenmiş ve çoğu tarihçi tarafından tarihin en başarılı kumandanı olarak kabul edilmektedir. Büyük İskender Hindistan seferinde karşılaştığı ilk filleri gördüğünde o kadar etkilenmişti ki bu hayvanları kendi ordusuna katmış ve ölümünden sonra kurulan tüm Helenistik krallıklar savaş fili kullanmaya başlamıştır. Büyük İskender boyu kısa olarak bilinir. Ayrıca söylentiye göre babası Filip ona "Oğlum, burası sana göre çok küçük, git kendine yeni memleketler ara" demiş. Babasının annesi tarafından İskender'i kral yapmak için öldürüldüğü rivayet edilir.